Hiç böyle bir açılış videosu bekliyor muydunuz? Ben bile beklemiyordum. Jaisalmer'den hepinize selamlar. Merhaba. Hindistan'ın Jaisalmer şehrindeyiz. 2 gün, bir gece 2 gün Jaisalmer'i gezdik. Buradan da trenle Jodhpur'a gidiyoruz. Tren biletimizi 1. sınıf alacaktık. Yer kalmamıştı. 2. sınıftan aldık. Normalde koltuklu aldığımızı düşünüyorduk ama yataklıymış. Böyle hep beraber Dayılarla. dayılarla, abilerle yata yata gideceğiz diye tahmin ediyoruz. Yolculuk bir 4-5 saat sürecek. Hindistan nasıl gidiyor? Hindistan çok keyifli gidiyor. 4. günümüz bitecek. 2. şehri bitirdik. Ama çok keyifliydi. Ben önyargılarla başlamıştım. Çok görmek istediğim bir ülkeydi. Ama inanılmaz keyifli. Hiç olumsuz tecrübemiz yok. Kesinlikle öyle. Yani ülkede tabii ki olumsuzluklar var ama onları bilip buraya geliyorsunuz Evet. zaten. Böyle her gördüğünüzde o niye öyle, bu niye böyle derseniz olmaz. Ama gezi çok dolu dolu geçiyor. Şunlarda çarşaf vardır diye düşünüyorum. Yastık kılıfı, 2 tane çarşaf. O da benimki galiba. Bu da seninki olabilir. Tabii yol çok uzun değil ya. 4-5 saat bir şey değil. Altta da bir abimiz var. Gelirken selamlaştık, sağ olsun. Yerimizin burası olduğunu da söyledi bize. Tren hareket etti ama tabii cam yok, bir şey yok, göremiyoruz. Rusya'daki trenlerde Plus kart kullananlara selam olsun. Onlar beni iyi anlamıştır. Ben çok kez bundan daha kötü diyebileceğim trenlerde yolculuk yaptım. Şöyle ki bu aralarda hiç perde de yok. Rusya'daki o 3. sınıflarda. Ama klima güzel çalışıyor. Dışarısı 38 derece. İyi gidiyoruz. Temiz hissettiriyor zaten. İçeride öyle pis bir koku yok. Evet. Ya Temiz şimdi sosyal medyaya bakıp Hindistan'a gelince insan hep böyle ön yargılı oluyor. Evet. Ama tabii ki bunun 3. 4. sınıfına giderseniz o daha kötü olabilir de. Kokmuyor dedik ama tuvalet kokusu gelmeye başladı şimdi. Felaket. Böyle güllük gülistanlık da değil yani. जी हाँ भाई रे भेड़ा मारो मारो आज एक डब्बो एक ही है भेड़ा भाई साहब भेड़ा है जी आजा कद बजा रानी आजा हाँ बढ़िया करियो बढ़िया करियो Bizim alt kattalardı. Benim de tam altımda bu şehrin belediye meclis başkanı Babaya bak. varmış. Biz onu inmeye yakın öğrendik. Çünkü sürekli de birileri yanına gelip selam veriyordu falan. Önemli biriymiş. Bye. Bay bay. Nice to meet you. Nasıldı tren yolculuğu? Yalan yok, ben ilk görünce şok oldum ve korktum. Nasıl geçecek 5 saat böyle diye. Ama uyudum bile. Yarısını uyudun neredeyse. Yani. Evet. Yok yani sorunsuzdu. Tekrar olsa yine binerim. Yani tamam 10 numara değil ama kesinlikle kabul edilir. Evet evet. Gidilir yani. Zaten buradan sonra yine başka tren yolculuğumuz olacak. Yine onları da göstereceğiz. Saat akşam 10, artık direkt otele geçeceğiz. Otel girişlerinde böyle elle yazıyoruz. Otel yenilenmiş. Oda da gayet güzel. Buraya gecelik 27 dolar verdik. Jodhpur'dan hepinize günaydın. Günaydın. Otelimiz tren garının hemen yanındaydı. Tabii böyle olunca işler çok kolay oluyor.
Akşam güzel güzel dinlendik. Sabah kalktık, ne yaptık? Jaipur tren biletimizi aldık. Baktık tren çok keyifli. Evet. Biz birinci sınıf istiyorduk ama yine bulamadık. Yer yok birinci sınıfta. İkinci sınıf aldık ama bu sefer alt yataktan aldık. Jodhpur küçük bir şehir. Bir günde görülecek yerlerini bitiriyorsunuz. Önce şehir merkezine gideceğiz. Belki biraz karnımızı doyuracağız yerel kahvaltılıklarla. Sonra kaleye gideceğiz. Hepsini halledip akşam Jaipur'a. Yalnız buranın hava kalitesi çok kötü. Hele akşam indiğimizde böyle neredeyse genzinizi yakacak kadar kötüydü. Kömür kokuyordu. Yani kalitesiz bir kömürü yakıp üstüne de böyle plastikleri attığınızı düşünün. Bayağı berbattı ama şu an fena değil. Jodhpur'a küçük şehir dedim ama yani nüfusu 1,5 milyon. Hindistan için küçük diyebiliriz. Yaklaşık 600 yıl önce kurulmuş bir şehir. Bu şehirde yine dün geldiğimiz Jaisalmer gibi İpek yolunun üstünde her zaman ticaretin döndüğü şehirlerden biri olmuş. Yani ilk izlenim şehir tam yapılacakmış, şehir olacakmış da sonra bırakmışlar gibi. Yapıların hep yarısı eksik. Sanki müteahhitle anlaşmışlar, sonra müteahhit kaçmış. Topraktan girmeyeceksin. Al işte, bunların hepsi öyle. Yok mu çevrenizde? Bak, al şurada bir tane, burada bir tane. Araştır, bunların müteahhitleri kaçmıştır sonra. Bakın görüyorsunuz, dükkanda çalışanlar hep dükkanın önünü temizliyor. Ama bak, buralar tertemiz ama buralar berbat. Yani buradakini oraya süpürüyor, benden çıktı diyor herhalde. Dükkanına giriyorsun, dükkan da temiz. Evine giriyorsun, ev de temiz. Biz Jaisalmer'de bir eve de misafir olduk. Evin içine inanamadık yani, o kadar temizdi. Bakın buralar yine temiz ama buradan yola atıyor ve artık onlardan çıkıyor herhalde. Bakın karşıda bir saat kulesi görünüyor. Oraya gidiyoruz. Orası da Eskişehir'in merkezi diyebiliriz. Kahvaltımızı Şahi Samosa'da yapacağız. Biber işte, bunun için dolduruyorlar. Yok, o patatesmiş, bir de biber var. 2 tane samosa alıyoruz. Yağı görüyorsunuz. Yani aslında patates püreli hamur işi. Yani bence çok güzel. Karnım çok aç. O görüntüye çok böyle takılmadan yiyorum. Bu arada ikisi yarım dolar.
Neden hemen ellerini öyle kolonyalıyorsun? Acaba neden? Valla bence çok güzel. Böyle acıktıkça bir samosa, 2 samosa bence olur. Tadı da gerçekten güzel. Güzel yani. Ben böyle yemekleri Pakistan'da çok yedim ve gerçekten çok lezzetli. Bol acılı böyle. Zaten körili, kişnişli. Tabii herkes bize bakıyor. Ama artık buna alıştık biz biraz. Sahahi ya da sıhahi samosa. Biz memnun kaldık. Tek eksiği oturma yeri yok. Niye gülüyorsun? Tek eksiği gerçekten oturma yeri yok. Evet. Adamlar ne güzel sistemi kurmuş. Bir tarafta pişiriyorlar, bir tarafta soyuyorlar hepsini. Yani prosesleri güzel yapmışlar. Çıplak ellerle. Mesela şu görüntü Pakistan'a çok benziyor. Bakın içeriye hep yalnayak giriyorlar. Mesela Pakistan'da olsanız böyle kadınların fotoğrafını, videosunu çekmeniz çok zor. Ama burada kimden izin istesek hepsi hemen tabii ki deyip böyle güler yüzle karşıladı. Kadının güzelliğine baksana, giyimine, takılar. Şehrin kalesi hala bir aileye ait. Mahvar ailesine. Yani devlete bağlı değil. Özel mülk gibi düşünebilirsiniz. Hello. You this hand plate, madam. Good quality. One minute, no problem. You add the nice. This one. Ekonomiye can vermeye devam ediyoruz. Thank you. Thank you. Yani düzen o biçim, tezgahlar tertemiz, dükkanlar da tertemiz ama etraf için aynı şeyi diyemiyoruz. Yine Saat Kulesi'nin etrafında gezmeye devam ediyoruz. Yalnız satıcı ablalar, teyzeler, yani giyimleri, kuşamları, süsleri acayip iyi ya. Kendileri de çok güzel. Yine bir yere girdik. Şunlar da küpeymiş. Galiba bunlardan alacağız. Yeni küpeler hanemize hayırlı olsun. Pazardan biraz çıktık, artık Eskişehir merkezinin sokaklarında geziyoruz. Belki böyle yürüye yürüye kaleye kadar gidebiliriz. Bakın bir de burada Eskişehir merkezinde ne var? Hindistan'ın belli başlı yerlerinde şu tarz suya giden merdivenleri görebilirsiniz. Biz de gezimizin devamında göreceğiz muhtemelen. O merdivenleri suya ulaşmak, suya daha kolay inmek için yapmışlar. Birkaç hafta önce Japonya'daydık. Sokakta balıklar yüzüyordu. Bakın burada da. Neden gülüyorsun canım? Yani sonuçta burada da sokakta balık var işte yani. Ne yapalım? Yorum yapamadım. Var mı? Var.
Mesela Hindistan'da sessiz bir yer hiç görmedik. Yani kafeye, restorana da gitseniz, AVM'ye de girseniz. Wow, burada bayağı balık varmış ya. Bir önceki şehirde her yerde inekler vardı. Mesela burada hiç daha inek görmedik. Öğle sıcağı gittikten sonra insanlar dışarı çıkmaya başlıyor. Hepsiyle tek tek fotoğraf çekindik. Çok sıcaklar. Yani kendileri gelip beni de çek, bizimle de çekil diyorlar. Hello. Oh. Happy Holi, Namaste. Buraya kadınlar kumaş seçiyor muhtemelen. Okay, 4,500. Bir tanesi yaklaşık 45-50 dolar. Vallahi aralarına oturduk, izin de verdiler. Gidelim. Nereye selam versek gülüyorlar, içeri davet ediyorlar. Hiç bu kadar sıcakkanlı beklemiyorduk. Yani insanlar inanılmaz güler yüzlü. Saat Kulesi'nin oradan böyle yürüye yürüye 1-1,5 saattir gidiyoruz. Aslında yol o kadar uzun değil ama sürekli fotoğraf, video çektiğimiz için zaman alıyor. Kaleye kadar böyle gideceğiz. Şimdi kaleye çıkarken Kelas amcamızdan izin istedik. Fotoğrafını çektirdi. Arkadan da eşi muhtemelen, o da geldi. Burada böyle oturuyor Kelas amca. Eşinin adı da Hevleta. Jodhpur biraz da bu mavi evleriyle meşhur ama çok öyle mavi ev göremedik, doğruyu söylemek gerekirse. Önceden bu evler sadece rahiplere aitmiş, yani mavi evler. Rahiplerin evleri boyanıyormuş bir tek. Sonradan artık halk da boyamaya başlamış. Hem biraz daha serin tutsun diye hem de böcekler eve girmesin diye yapılıyormuş, ya da akrepler. Bunun bir benzerini Fas'ta da görmüştüm. Fas'ta da mavi şehir var.
Orada da sebep aynıydı. Akrepler girmesin diye olduğu söyleniyordu. Yalnız çok güzel yemek kokusu gelmiyor mu? Güzel yemek kokusu geliyor. Körili falan böyle. Vallahi acıktık da. Neyse bu akşam hanım nerede yiyeceğiz bu akşam? Tertemiz bir restoran bulacağım sana. Ne Dust muydu, Dos muydu neydi? Dosa. Dosa. Biz dün akşam dosa yedik. Çok güzeldi. Bugün de onu bulmaya çalışacağız. Can we go to Fort from here? Yes, it's sports. Fort. Killa. Ha. Straight. Yeah, I get Okay. Ha, okay. So John, friend, both of them. what is your name? Zen. Uzen. Where did you learn English? Go international school. On international school. My school name. Yani kimle karşılaşsak iyi kötü İngilizce konuşuyorlar. Thank you. Happy Holi. Hey, play bowling? We don't have time. You play? No, you play I play football. 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 Messi or Ronaldo? Which one? My favorite Ronaldo. Ah, Messi is better. Biz kaleye gitmeye devam edelim. Bu sokaklar biraz bir önceki şehri anımsattı bize, Jaisalmer'i. Orayı da çok sevdik. O videoyu da izleyin deriz izlemediyseniz. Evet, yerden kale yoluna girdiğimizi anlıyoruz. Tabii bu sıcakta yokuş çıkmak biraz terletiyor. Hava 38 derece şu an. Aksi gibi de 5'te kapatıyormuş kale ya. Allah Allah. Saat 5'e 7 var. Geldik ama girebilecek miyiz bilmiyoruz. Şimdi biz gün batımını izlemek için burayı böyle akşama bıraktık ama en son giriş 5'teymiş. Saat şu an tam 5 ama içeri girdikten sonra 1,5 saat vaktimiz var. Kişi başı bilet de $9. Yalnız girer girmez bizi karşılayan manzaraya bakın. Yaklaşık 580 yıl önce burası yapılmış. Savunma maksatlı yapıldığı yazıyor. İçinde şu an yaşayan yok. Ve videonun başına dediğimiz gibi bu kalenin bir sahibi var, aile. O hala da mülkü onlara aitmiş. Bu kale de çok heybetliymiş ya. Şuradaki abiler çalıyormuş. Muhtemelen bahşiş verip çalıyorlar. Thank you. Happy Holi. Okay. Numara yazıyor. Sırayla takip ediyoruz. 33'e kadar böyle gidecek. Biraz silah koleksiyonları sergileniyor. Bununla da kralı taşıyorlarmış. Yani şu silahın boyu 2 metre var. Yalnız bunlar çok iyiymiş ya.
kalem kutusu. Kozmetik kutusu ama şu tarağın dişleri o kadar ince ki zor seçiliyor. Muhtemelen sandık deve kemiğinden yapılma. 16. yüzyıldan minyatür örnekleri. Özbekistan'da da bunun çok güzel örneklerini görmüştüm. Aynalı salon. Videoda çok yansımıyor ama fotoğrafta burası daha güzel. Fotoğrafını da ekliyorum. Gerçekten gördüğüm en iyi korunmuş kalelerden biri burası. Herkes ne kadar mutlu ya. Şimdi bakın bu kafalarında hani bir sargı var ya, onu nasıl bağladıklarını gösterecekler. Mesela Katar gezimizde şunu öğrenmiştik. Oradaki rehberimiz anlatmıştı sağ olsun. Bu sargıyı önceden işte atla, deveyle bir yere gittiklerinde atı ya da deveyi bir yere bağlamak için kullanıyorlarmış. Tabi zamanla bu artık işlevsiz hale gelmiş. Sadece estetik ve güneşten korunmak için başlarına takılan bir şey olmuş. Buradaki kullanım sebebinin de benzer olacağını düşünüyorum. Bakın şimdi çok ileride başka bir sarayımsı yapı var. Şimdi bu sarayda sizce kim, hangi aile kalıyordur? Bu bulunduğumuz kalenin sahibi aile o sarayda kalıyormuş şu an. Eski kralların soyundan gelenler de orada kalıyormuş. Günümüzde hala kullanılan en büyük saraylardan biriymiş. Özel mülk olarak. Muhtemelen burada belki atı deveyi bağlamak değil de gölge yapmak için de olabilir. Yine üst katta da silah koleksiyonu var. Ama dediğim gibi bu kadar çok işlemeli, ince işçilikli eserlerin, aletlerin, silahların hala korunuyor olması gerçekten çok iyi. Çünkü bunun gibi kalelere gidiyoruz. Müzesinde sergilenecek hiçbir şey yok. 2 koltuk gösteriyorlar o kadar. Yani silahlardaki işlemelere bakın. Evet, başka bir salon daha. Çok güzel ya. Sizce bunlar nedir? Biraz bir düşünün. Bunlar bebek beşikleriymiş. Tam çıkışa gelmek üzereydik ki bu avlu bizi karşıladı. Yalnız arı kovanına bakar mısınız? Şimdiki geldiğimiz avluya tuvalet falan yapmışlar. Çünkü burayı çok önemsememişler ama bakın manzaraya. Kale gezimizi bitirdik. Yalnız bakın hala çok güzel kale ya.
Game of Thrones'taki duvar gibi. Canım, kale şaşırtmadı mı? Hindistan şaşırtıyor. O hep şaşırtıyor ilk günden beri de. Yani çok güzel. Nasıl böyle korumuşlar? Ben sürekli aynı soruyu soruyorum kendime. Nasıl korumuşlar bilmiyorum. Hep bir ön yargılıyla geldik. İster istemez ben genelde hani yeni bir ülkeye giderken çok bakmıyorum. Sosyal medyaya kulaklarımı tıkıyorum ama Hindistan sonuçta hep olumsuz şeyler düşünüyorsunuz. Ama yok. Yani çok çok keyifli geçiyor gezi. Elbet ülkenin olumsuz yanları var. Hijyen konusunda ciddi problemler var ama işte onu bir kenara bırakacaksınız. Bakın mavi şehir, biz sokakları gezerken bu kadar fark etmedik, hissetmedik ama yukarıdan bakınca aslında mavilikler görülüyor. Yalnız bugün çok yorulduk. Bir dosayı hak ettik değil mi? Çok acıktım. Acıktık. Sabah o yediğimiz samosayla duruyoruz. Taze yağda kızarmış. Şimdi bir dosa yemeye gideceğiz. Çingene restoranına geldik. Akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Şimdi 3 çeşit yemeğimizi söyledik, bekliyoruz yapılmasını. Masala dosa, böyle gözlemenin çok ince hali. İçinde de ne var canım içinde? Patates harcı var. Körili, zerdeçallı, sarımsaklı, soğanlı patates harcı. Bunun bir benzerini dün akşam yedik, çok güzeldi. Soslarımız var. Soslarla birlikte acayip lezzetli oluyor. Bu patates püresi. Yine acılı ama yine çok güzel. Kaju mu fıstık mı? Yer fıstığı bence. Yer fıstığı da var içinde. Evet. Yani baharatlar inanılmaz güzel. Masala dosa. This? Onion, rava masala. Okey, çünkü okey. Bu dışı irmikli rava masala. İrmikle kızartılıyor. Aslında tahmin ettim de kız masala dosa deyince itiraz etmedim. Bu da dışı tamamen pirinçten olan. Bundan dün yedik. İçini de açacağız yine şimdi. Aslında genel olarak mantık hep aynı. Dışında böyle ince bir gözleme, bu ekmek niyetine. İçinde de patates püresi ve benzeri şeyler. Nasıl? Bu daha güzel. Öyle mi? Evet. Çok açım, ben dayanamıyorum. Ayağımız uğurlu geldi. Son olarak paneer mers geldi. Bu da yine dışı aynı gözleme gibi. İçinde ise peynirli bir sos var. Biberler var. Soğan da var. Bu biraz pizza gibi. Ama güzel, bu da çok güzel ya. İçindeki sosta ne var tam anlayamadım ama. Bunda yumurta da var. Ne var ne yok sildik süpürdük. 5 gündür Hindistan'dayız ama ilk dün böyle yemekleri yemeye başladık ve yani inanılmaz mutluyuz. Değil mi? Ya ben herhalde zayıflarım Hindistan'da diye düşünüyordum. Tersi olacak Böyle bence. giderse evet. Biz kilo alırız. Yani baharatlı yemek sevenler için inanılmaz güzel. Yani çok övüyormuşuz gibi oluyor ama gerçekten çok lezzetli. Ben Pakistan gezimde de hep bu tarz yemekleri yemiştim. Çok bayılmıştım. Burada o şekilde. Yani Hijyen noktasında böyle evet. çok fazla takılmamak lazım. Çünkü alternatif yok. Evet. Başka Yani yapacak bir şey yok yani. Hijyene takılırsanız buralara gelmeyeceksiniz. Ona Evet. yapacak bir şey yok. Hani benim diyeceğim, yani etsiz bir yemek ancak bu kadar lezzetli olur. Kesinlikle yani. katılıyorum. Çok güzeldi.
Biz şimdi tren garına gidip oradan da Jaipur'a gideceğiz. 4 gece Jaipur'da kalacağız. Orası çünkü hani bu Hindistan rotasında en önemli yerlerden biri. Yani Jodhpur'da yine bizim beklediğimizden iyi çıktı. Geniş vaktiniz olursa Hindistan planı yaparken buraya da bence gelinir. Doğru muyum? Yani evet katılıyorum ama hani dediğin gibi geniş zaman varsa gelinir. Yani bir Hani yoksa haftalık çok zamanda sıkıştırılacak- gelinmez. Evet, çok sıkıştırılmaya gerek yok. Tabii ki kale çok güzeldi, çok etkilendik. Ama kısıtlı zamanda gerek Evet, yok evet. bence. Hindistan gezimiz çok güzel gidiyor. Çok şükür. Bu gece yine tren yolculuğuyla Jaipur'a gidiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere.